Konuşların mekanına hoş geldiniz. Bugün mekanda Burcu Hanım'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Burcu Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Başlayayım sabah çünkü sabah yayın yapıyoruz. Yeni uyandık, kahvemizi içtik. Herkesin çok merak ettiği bir konuyu konuşacağız ama ondan öncesinde kısaca kendinizi tanıtmanızı istesem. Elbette ben Toronto'da yaşıyorum. 6. yılım Kanada'da. Lisanslı Kanada Göçmenlik Danışmanıyım 5 yıldır. Northern Pathways şirketimin ismi. Ekibimle beraber insanların buradaki Kanada'daki yeni yaşamlarını planlamalarında ve tüm vize ve göçmenlik başvurularında onlara destek ve temsil hizmeti veriyoruz. Şimdi benim sosyal medyalarda adım Kanada'da yazar koç diye sürekli soruyorlar. Kanada'ya nasıl gelebiliriz? Aileler soruyor. İşte iş vizesi alabilir miyiz? Ya da öğrenciler okumaya nasıl gelebiliriz? Ben de çok bilgim olmadığı için yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bir de bu konuda çok fazla dolandırıcılıklar olduğunu da duyduğumuz için böyle güvenilir ağızlardan aslında en basit cümle insanlar Kanada'ya nasıl gelebilir? Genel başlığı altında. Ama şey mi gitsek? Mesela öğrenci nasıl gelir, iş için nasıl gelir, onu nasıl Evet, konuşalım? şimdi genel aslında bizim de en çok aldığımız sorulardan bir tanesi Kanada'ya nasıl gelirim? Çok tabii geniş bir cevabı var bunun. İsterseniz hani öyle bir uzaktan bakıp genel olarak Kanada'ya nasıl gelinir sorusunun bir özetini vereyim cevap olarak. Şimdi tabii ki yani şöyle ikiye ayırabiliriz aslında. Kalıcı ve geçici vize türleri. Kalıcı ikamet, geçici ikamet. Şimdi kalıcı ikamet için ekonomik göç programları ve aile sponsorluğu diye ikiye ayırabiliriz. Hı hı. Ekonomik göç programlarının altında da Express Entry pek çok Kanada ile ilgilenen kişinin bildiği bir sistem zaten. Altında 3 tane ekonomik göç programı var. Ve de Express Entry'ye başvurmak için muhakkak Kanada'da olmak ya da Kanada'ya gelmiş olmak, iş teklifi almak gerekmiyor. Fakat puanlamaya dayalı bir sistem olduğu için çok rekabetin olduğu bir sistem ve puan yükseltebilmek için de iş teklifi veya Kanada'da eğitim, Kanada'da iş deneyimi gibi faktörler çok olumlu etki yapabiliyor. Fakat bu şu demek değil, yani kimse Express Entry'ye kendi ülkesinden, yaşadığı ülkeden başvuramaz değil. Puanına bağlı olarak o sıralamaya girebilir ve de şanslı da olabilir. Özellikle bu son zamanda yapılan duyurular oldu. Kategori temelli çekilişler gerçekleşmeye başlayacak. Bir takım meslek alanları, 80 küsür tane farklı meslek duyuruldu. Sağlık, mühendislik, teknoloji gibi alanlarda ve de sadece o meslek kolları arasından yapılacak çekilişler olacak. Bu da puanları bir miktar düşürebilir. Bunu hep beraber göreceğiz. Şöyle kısaca bir fikir vermek gerekirse de Express Entry ile ilgili bu puanlama kişilerin yaşı, iş deneyimi, eğitim seviyesi ve dil yeterliliği üzerinden hesaplanıyor ve bu faktörler sonucu ortaya bir puan çıkıyor ve havuza giriyoruz. O sıralamada bulunuyoruz. Aday havuzu diyoruz buna. Ve de kişilere eğer yapılan çekilişlerde, ki bu şansa dayalı bir durum değil, çekiliş deyince hani lottery gibi değil, draw gibi düşünelim. İki karşılığı var çünkü İngilizce'de. Eğer çekilirlerse havuzdan başvuru yapma hakkına sahip oluyorlar. Sistem o tarafta Express Entry'de öyle yürüyor. Ne dedik şimdi? Ekonomik programlar dedik kalıcı oturum için. Bunun yanı sıra 2 tane daha federal program var. Startup Visa ve Self-Employed Persons kategorisi. Bunlar çok niş kategoriler. Business Immigration diye geçer ama Self-Employed kategorisi böyle belirli bir yatırım şartı olmayan, kültür, sanat, spor alanında çalışan ve bulunduğu ülkede kendi işini bu işi yaparak, kendi işini yaparak hayatını idame ettiren kişilerin başvurabileceği bir kategori. Biraz da daha tabii detayları var, puanlama sistemi var kendi içinde ve memurun kişinin kendi ülkesindeki deneyiminin yanı sıra Kanada'da da aynı şekilde aynı işi yaparak hayatını idame ettirebileceğine inanması gerekiyor. Bu böyle bir kategori. Epey uzun bir Orada iş. da gene dil falan tabii istiyorlar. Çünkü gelince aynı işi yap diyorsa. Evet, şimdi dil yeterliliği puanlama sistemine bakınca Express Entry kadar zorlu değil. Yani İyi. mesela dil puanını dahil etmek zorunlu olmamakla birlikte bu puanlamaya biz başvurumuzu sunarken örnek veriyorum kişi dilini kullanacağı bir şey söylüyor. Mesela aktör. Hı hı.
bir dil yeterliliği sunmazsak biz memuru burada hayatını idame ettirebileceğine aynı meslekte ikna etmemiz çok zorlu Ama bir olacak. heykeltıraş, bir ressam gibi o zaman. Evet, Evet, herkes de ama bir nebze hani burada bir şekilde yaşamına başlayacağını gösterebilmek için dil yeterliliğini dahil etmeyi ben tercih ediyorum dosyalara self-employed kategorisinde. Ama hani zorunlu mu? Değil. Bir nevi hani olması iyi olur krema diyebiliriz. gibi hani daha iyi gösterir. Aynen öyle. Yani memurun o çünkü biraz orada mesela Express Entry gibi çok köşeleri, kenarları belli bir sistem yok. Memurun biraz yani İkna olmasıyla alakalı. karar evet yani ikna olmasıyla alakalı olduğu için dosyayı ne kadar güçlendirebiliyorsak o kadar iyi. E, Güzel. Startup Visa biraz daha farklı bu inovatif fikirleri olan girişimcilerin burada Kanada'da e, bu melek yatırımcılar dediğimiz işte kuluçka merkezleri, bu business incubator'lar onlardan destek alarak, onlardan bir destek mektubu alarak PR başvurusunu ve de çalışma izni başvurusunu yapabileceği bir kategori. Epey detaylı bir kategori ama biraz kendi popülaritesinin altında ezilen bir kategori diye tanımlıyorum ben bunu. Çok fazla Neden? uzunca bekleme süresi var ve aldıkları sayı, yıllık alınan sayı başvuru sayısından çok daha düşük. Ve de biraz sıkıntıları olan bir program olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla çıkar sağlayan aracı kurumlar var ve çok yüksek rakamların konuşulduğu bir kategori. Biraz hani etik olarak yanlışlıklar bulduğum bir kategori diyebilirim startup viza için. Peki siz bu yanlışlıkları belirtebileceğiniz kurumlar var mı? Tabii derneğimizde konuşuluyor ve rapor ediliyor. Bunlar sürekli Harika. IRCC ile IRCC'nin de kendi iç denetimlerini yaptığı sistemler var. Daha yeni Startup Visa ile ilgili bir hatta teftiş raporu yayınladılar kendi içlerinde. Hı hı. Sürekli tabii bir kalite kontrol mekanizması var. Bizim de benim üyesi olduğum hatta yönetim kurulunda görev aldığım derneğimiz bu geri bildirimleri sağlıyor düzenli olarak. Harikasınız. Ne güzel. Kalıcı oturum bu şekilde. Ha bir de family sponsorship dedik, aile sponsorluğu. Bu da bir Kanada vatandaşı ya da burada kalıcı oturum izni sahibi olan kişinin evlenmesi ve ardından da yabancı uyruklu eşine sponsor olması şeklinde bunu özetleyebiliriz. Sadece eş değil, anne baba sponsorluğu, çocuk sponsorluğu gibi kategorileri, dalları var bunun. Tabii ekonomik göçten tamamen farklı. Yani dil yeterliliği, iş deneyimi, yaş gibi faktörler kriter değil aile sponsorluğunda. Anne baba sponsorluğu biraz e, daha farklı. Eş sponsorluğunda kişi evleniyor ve eğer şartları uygunsa başvurusunu hemen yapabiliyor. Fakat anne baba sponsorluğunda kriterlere uysak bile Kanada hükümetinin her yıl açtığı bir sistem var. Bir ön kayıt ardından da çekiliş bu sefer lottery hani Express Evet. Entry şans yok dedik ama anne baba sponsorluğunda şansa dayalı bir seçim var maalesef. Kapasite daha düşük olduğu için kontenjan. Orada da o şekilde eğer sıra gelirse ya da şansımız yaver giderse o havuzdan çıkarsak ve kriterleri de karşılıyorsak ebeveynlerimize sponsor olabiliyoruz gibi bir durum var. Ebeveynlerimiz ve onların 22 yaş Peki diyelim ben buradayım. Sadece anneme, babama ve kardeşlerime mi böyle bir şey yapabiliyorum? şöyle, anneniz, babanız ve onlarla beraber 22 yaş ve altı kardeşleriniz. Yani kardeşlere tek başına sponsor olunamıyor. Hı hı. Ama bir Lonely Canadian diye bir kategori var. O kategori Kanada'da herhangi bir yakını olmayan Hı ve hı. de hayatta sponsor olabilecek hiçbir yakını olmayan bir Kanada vatandaşı ya da kalıcı oturum izni sahibi kişi bir tane yakınına sponsor olabiliyor. Buna da Lonely Canadian Aa, kategorisi. ne güzel. Yakını yani akrabası bile olmasına gerek yok. Akrabası yani herhangi bir Akrabası. akrabasına O sponsor olabiliyor. Böyle bir kategori de var sponsorlukta. Bu kalıcı oturum. Bir de hani temporary residence, geçici ikamet tarafına bakacak olursak da orada ziyaretçi, öğrenci ve de çalışan olarak gelme şansı var kişilerin. Bunlardan en yoğunlukla bizim çalıştığımız öğrenciler. Burada bir okul okuyup daha sonra ardından mezuniyet sonrası çalışma izni alıp Post Graduation Work Permit programı diyoruz buna. hı hı. Burada çoğunlukla zaten kalıcı olma niyeti oluyor bu planın en son noktasında. Express Entry ya da eyalet aday programlarından
Hı hı. ilerlenebiliyor. Bu arada kalıcı tarafta eyalet aday programlarını atladık. Eyalet aday programları da Express Entry gibi eyaletlerin federal hükümetle olan anlaşmaları sonucu göçmen alımı yapmaları, ama orada da en son kararı federal hükümet veriyor. Biraz daha çok detaylı, yani 80 küsür tane eyalet aday programı var. Aslında atlanacak gibi de değil. Çok Bayağı gerçekten fazlaymış. bayağı fazla ve de çok güzel programlar var. En Evet. zorlusu Ontario. Hı. Daha az göç alan eyaletlere gittiğinizde biraz daha göreceli olarak kolaylaşıyor Ama diyebilirim. çünkü en çok da buraya gelindiği için belki de artık zorlaştı. Evet, %50 göç Ontario oluyor. Geri kalan insanlar e, Hı. diğer eyaletlere yayılıyorlar ki Evet. biliyorsunuz Kanada ne kadar büyük bir ülke. Çok fazla göçmene ihtiyacı olan diğer eyaletler de var. Özellikle hani bu geçici oturumla buraya gelmek isteyen kişilerde bizim yaklaşımımız, verdiğimiz tavsiye, eğer Express Entry'de ileri vadede şansları olacağını görmüyorsak, Hı hı. ELT'ler programlarından faydalanabilmeleri için daha az göç alan, daha az popüler eyaletlere yönelmeleri oluyor. Çünkü görüyoruz ki çok daha kısa sürede güzel sonuçlar alınabiliyor kalıcı oturum açısından. Aslında burada bir soru sorsam, çünkü belki de bilmemezlikten herkes Ontario'ya geliyor. Aslında her eyalet Ontario gibi değil mi? Yani bütün şartlar oralarda da var. Yani şimdi nüfusa bakıyoruz. Tabii nüfusun yüksek olduğu yerler, işte büyük şehirler, Toronto çevresi, British Columbia'da Vancouver. Aslında hani Türkiye'ye baktığımızda İstanbul, İzmir, Ankara büyük şehirlerle küçük şehirleri karşılaştırın. İş imkanları aslında yok değil, her yerde var. Ben hep şöyle söylüyorum, tamam, iş imkanlarını Toronto gibi bir şehirde daha fazla var gibi düşünebilirsiniz. Evet, öyle olabilir, ama burada bir ilan çıkınca 10 dakika içinde 100 kişi başvuruyor. Ama Doğru. işte Nova Scotia'nın Halifax kentinde bu belki böyle değil. Ama tabii herkese şunu söylüyorum. Kendi sektörünüz, çalışmak istediğiniz sektör orada canlı mı? Çünkü her eyaletin farklı ekonomik güçleri var ve de ihtiyaçları var. Mutlaka bunu araştırmalarını söylüyorum. Bir de tabii ben orada yaşayabilir miyim sorusuna cevaplamaları Evet. gerekiyor. Yani iklim farklı. Şimdi Kanada dediğiniz mi, soğuk kelimesi geliyor Evet. insanın aklına. Bazı yerler daha soğuk, bazı yerler daha az soğuk. E, Farklı iklimler var. Bunlara bakmaları lazım. Çünkü bazı kişilerin iklimle olan ilişkileri hayatlarını çok etkiliyor. Yani çok mutlu. Ben mesela çok çabuk adapte edebildim kendimi soğuk havaya, ama çok mutsuz olan insanlar olduğunu biliyorum. Ona da dikkat etmeleri lazım tabii. Ama şimdi şey olsa mesela, eğer sonuçta bu göç gerçekleşmesi için işlerin kolaylaşmasıysa, o süre 2 yıl mı mesela, 5 yıl mı, ya da bilmiyorum ama Bu değişir oralarda yani kalırsa. kişiye göre. Yine özelliklerinin uygun olması, karşılarına çıkan işte iş imkanları, çünkü pek çok eyalet aday programı iş teklifiyle ilerliyor. Eğer uygun şartlara uygun iş teklifini alırsanız, işveren sizi desteklerse, eyalet aday programlarından gitme şansınız çok yüksek oluyor bazı eyaletlerde. Ve de eyalet aday programından ilerlerse kişi, eğer, tabii ki o eyalette hayatını sürdürmek için bir yola girmiş oluyor. Ama PR statüsü aldıktan sonra Kanada'nın insan hakları beyannamesine göre mobility rights, dolaşım özgürlüğü var tüm kalıcı oturum sahipleri ve Kanada Yani vatandaşları. oraya geldik orada çakılacağız diye bir şey yok. İşlemlerimizi Yok. yaptıktan Evet. sonra Yani başka biz yerlere. de şunu söylüyoruz. Yani niyetiniz bu olmalı, bu programa başvuru yaparken, yoksa misrepresentation yapmış oluyoruz. Doğru beyanda bulunmamış oluyoruz. Ama PR aldıktan sonra belli bir süre orada yaşama niyetinizi gösterdikten sonra belki daha iyi bir iş teklifi alacaksınız. Belki alışamayacaksınız. Farklı bir yerde daha mutlu olacağınızı düşüneceksiniz. Gidebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok, ama o işte yerleşme niyeti ve bir süre orada yaşamak önemli. Bunun bir süresi yok yasal olarak. Hani şu kadar süre yaşamalı gibi. Ama PR'ı beklemek gerekiyor orada. Elbette. Yani ve PR'ı alır almaz hadi ben gidiyorum dememek lazım. Çünkü o zaman eyalet peşinize düşerse bir şekilde, yani bazen bazı mekanizmalarda bu karşısına çıkabilir insanların. E, Evet. Açıklayabilmek lazım. Yani ben burada yaşama niyeti gösterdim. Bakın bu kadar süre bunları yaptım, ama karşıma böyle bir imkan çıktı gibi. E, O durum o şekilde. Geçici oturumdan konuşuyorduk, geçici süreli ikametten. Öğrenciler dedim. Bir de çalışanlara isterseniz bakalım. Hani buraya çalışma izniyle gelme konusu.
Çalışma izniyle gelmek buraya mümkün. Farklı kategoriler var. Bunlardan en güzeli, bizim en sevdiğimiz intra-company transfer dediğimiz kategori. Kişinin şirketi, Türkiye'deki şirketi onu Kanada'daki şubeye ya da ofise Evet, transfer ediyor güzel. bu formatta. Ve de kişi bir sene burada çalıştıktan sonra NOC koduna bağlı olarak, mesleğine bağlı olarak ek bir puan alıyor Express Entry'de. Bu pek çok Çünkü kişi için geldiğinde işi hazır diye, değil mi? işine hazır oluyor. Bir ekonomik olarak bir endişesi olmuyor en azından. Bu en güzel format. Bir de bunun Kanada'da, Türkiye'de bulunan işinin Kanada'da şubesini açmak, Kanada'ya büyümek planıyla gelen startup versiyonu var. Ha, çok güzel. Yani kişi tabii ki Türkiye'deki şirketinin iyi bir cirosu, çalışanları hani gösterebileceği güçlü bir yapısı olması lazım. Kendisinin o şirkette belli kriterler var. Orada şirketinde en az bir yıldır çalışıyor olması lazım, son 3 yıl içinde gibi kuralları var. Orada kişi kendi kendini transfer edebiliyor. Burada bir iş planı sunmak ve de hani Kanada'nın ekonomisine belirgin bir katkı sağlayacağı konusunda memuru ikna etmek kaydıyla. O yatırımı hemen yapması Burada bir beklenmiyor. kriter var mı? Yani illa işte yemek sektörü olacak ya da kıyafet sektörü, yoksa herhangi bir şey olabiliyor mu? Sektörde bir sınırlama yok. Fakat dediğim gibi burada şimdi bazı işler, mesela örnek veriyorum IT ile ilgili işler ya da danışmanlık diyelim. Hı Burada gelip hani 150-200 bin dolar yatırım yapılabilecek bir iş olmayabiliyor. hı. Ama burada gelip evet ben şirketimi açacağım, depomu kuracağım, işte şu kadar insan işe alacağım, yüksek bir yatırım görmek istiyorlar. Onun da bir minimumu yok ama hani 150 bin, 250 bin dolar bandı diyebiliriz. Çünkü eğer kişi kendini buraya genel müdür olarak transfer edecekse kendine Kanada'nın standartlarında genel müdür maaşı ödemeli. O yüzden Türkiye'deki firmanın buna gücü olmalı ve de buradaki firmanın da belirli bir süre sonunda o maaşı ve de diğer çalışanların maaşlarını ödeyecek gücü olmalı. Yani finansal olarak güçlü bir şirket haline gelebilmeli, böyle bir business plan, iş planı sunmalı. Hı hı. Bunun da eğer mesela üst düzey yönetici genel müdür olarak geldiği takdirde bir sene çalıştıktan sonra Express Entry'de 200 puan katkısı oluyor. Tabii niyet göçmenlikse ilk etapta bu kişinin altyapısına da bakmamız lazım. Çünkü Express Entry havuzuna girebiliyor olmalı ki 200 puan onun işine yarasın. Dil yeterliliği yoksa sadece aldığı work permit'le kalır. Burada yatırımını yapar ama kalıcı olma yolunda ilerleyemeyebilir. O yüzden bunlara da bir topluca Peki o bakıyoruz. work permitlerin süresi var mı? Nasıl? Work permitlerin süresi var mı? Yani ne diyoruz? İş vizesi mi diyoruz ona? Süresi var, evet. Bu closed work permit, kapalı work permit olarak geçer. İlk etapta bunu bir senelik genelde veriyorlar ki hani burada iş Görsünler. planını hayata geçirebildi mi bunu görelim diye. Daha sonra daha uzun süreli work permitler alınabiliyor. Hı E, hı. Ve işte dediğim gibi kişinin bu sayede kalıcı oturuma gitmesi de mümkün olabiliyor. Bu bir şeydi, bir kategori. Bir diğeri LMIA, Labor Market Impact Assessment. Bu sponsorluk, işveren sponsorluğu diye bilinen bir kategori. Burada mesela ben Kanadalı bir şirketim ve yabancı uyruklu bir çalışanı işe almak istiyorum. Kanada hükümeti bana diyor ki sen önce Kanada'da aradın mı? Kanada vatandaşları ya da kalıcı oturum izni sahibi olanlar arasından aradın mı? Bana bunu göster. Hı hı. Senin bu yabancı uyruklu kişiyi işe almanın Kanada'nın labor marketına ya nötr ya da pozitif etki edeceğini göster ki ben sana onay vereyim. Ondan sonra git sen iş teklifini ver. Yani direkt olarak Kanadalı bir işveren yabancı uyruklu bir adaya direkt iş teklifi veremiyor. O yüzden Mesela bu genelde işte pide yapan bulamıyorum gibi, ben en basit örnek vereyim. E, Benim pideciye ihtiyacım var. Kanada'da bu başvuruyu yaptım ama Kanada'da böyle pide yapan yok. Ben işte Türkiye'den bunu getireceğim tarzı bir hı şey hı. anlıyorum ben, doğru mu?
Evet, gıda sektörü mümkün, servis sektörü, çok farklı alanlarda, inşaat sektöründe olabilir. Ha, Yani tamirci falan, elektrikçi o konularda da olur mu? pek çok alanda. Yani bunun bir sınırlaması yok. Kanada'da bulamaması bunun kriteri. Yani tabii ki çok detaylı bir başvuru şirketin yapacağı. Şirket işveren bu başvuruyu yapıyor oluyor. Ve işe almak istediği kişiden hiçbir karşılık beklemeden. Yani işine yatırım olarak görmesi gerekiyor bunu. Hı E, hı, Ve de bu süreç sonunda olumlu bir pozitif elemaya dediğimiz o işte kararı alırsa hı hı. çalışan adayı gidip çalışma izni başvurusunu yapabiliyor. Ama tabii ki işin ikinci bacağı çalışma izni başvurusu da IRCC tarafından, Kanada Göçmenlik Bakanlığı tarafından değerlendiriliyor. İlk taraf ESTC, bu Çalışma Bakanlığı gibi düşünelim. Onlar Service Canada tarafından değerlendiriliyor. Hı hı. IRCC'nin çalışan adayının işi yapabileceğine de inanması gerekiyor. Yani iki bacaklı olarak düşünebiliriz bu işi. Önce çalışan onay alacak, daha sonra da önce işveren onay alacak, daha sonra da çalışan çalışma iznine başvurusuna onay alacak şeklinde. Bu da böyle bir kategori. LMIA başvurusu ve de closed work permit, kapalı work permit alıyor bu sürecin sonunda kişi. O işverenden başka kimse için çalışamıyor. Hı hı. Bu kategoride bir de Global Talent Stream dediğimiz işte mühendislik, IT gibi bir takım mesleklerin not kodlarının olduğu bir şey var, bir stream var, program var. Burada da o ilan verme, yani hani Kanada'da kimseyi bulabildin mi diye soruyorlar dedim ya, Hı hı. o bir ilan verme sürecini gerektiriyor. Global Talent Stream'de ilan verme zorunluluğu olmuyor. Çok daha çabuk sonuçlanıyor. Ama tabii onda da işverenden bir takım beklentiler oluyor. Mesela Şöyle, bu kişinin Kanada'ya gelmesinin Kanada'nın labor marketına ve senin işine, Kanada ekonomisine nasıl bir katkısı olacak? hı hı. Sen diyor mesela en son yaptığımız Global Talent Stream'de dedi ki işte sen ne yapacaksın bunun karşılığında? Biz de dedik ki işveren de dedi ki işte her yıl şu kadar co-op öğrencisi alacağım. Bu kişi onları eğitecek. İşte Ha, biz şu etkinliklere katılacağız. Bu tür yani genel olarak kişinin işine ve Kanada ekonomisine katkısı ne olacak? aynen sizde duyduğum şey işte bize geldiğinde ne yapacak? Nasıl bir katkı sunacak? Hep aslında bir üretim tarafında, bir verim tarafında, bir katkı tarafını altını çiziyorlar ve vurguluyorlar. Bu da çok güzel. Yani en azından vasıfsız insanı doldurmaktansa, yani vasıfsızdan kastım şey değil, fayda sağlamayacak. İşte herkes geldi vatandaş oldu. Evet, yani bir de işvereni sen de taşın altına elini sok diyor işverene de. Sen diyor gel benimle bu işte söylediğim şeyin adı Labor Market Benefits Plan. Bu planı yap, benimle imzayı at. Devlet söylüyor bunu. Ben gelip kontrol edeceğim diyor. Yani daha sonra bunun teftişleri oluyor. İstedikleri zaman gidip kontrol edebiliyorlar. Bu LMIA süreci bayağı işveren için de aslında bayağı bir zorluklar, meşakkatli bir süreç yani. Hı O hı. yüzden işine bir yatırım gibi görüyorsa girmesi gerekiyor işverenin bu sürece de. Hı hı. Total olarak böyle mi? Çünkü size geçeceğim artık. Siz, çünkü bayağı bir Tamam. detay var. Evet, evet. Şimdi tabii çok özet geçen bir şeyleri atlamayalım, temel bir şeyleri. Closed Work Permit'ten bahsettik. Kapalı Work Permit'ten. Açık Work Permit'te şöyle, mesela buraya geldi, öğrenim gördü, uygunluğu olan bir okulda. Ardından Post Graduation Work Permit dediğimiz Open Work Permit'ini alabiliyor kişi. Bu da bir çalışma izni türü ama önden bir okul okuması gerekliliği var. Şartlara uygun bir okul. Bir de eşlerin alabileceği Open Work Permit. Aslında çok fazla çalışma izni türü var ama genel olarak şöyle bir özet geçecek olursak böyle diyebiliriz. Açık çalışma Yani izni. eşi, okumaya gelen kişinin eşinin aldığı work permit'ten bahsediyoruz. Evet, evet. Onun da tabii ki belli kriterleri var. Her program mesela dil okulu ya da özel kariyer kolejleri eşe work permit sağlamıyor. E, Hmm. hepsinin kriterleri. Hala bir detayları var. Evet, bir şey anlatırken evet tamam bir de böyle bir şey var. Kriterleri de bunlar diye hep dipnot düşüyorum. Dipnotlar bitmiyor bizde. O yüzden o kriterleri iyi hakim olmak lazım başvurulan vize türü için. Bir de ziyaretçi vizesi var. O da zaten adı üstünde. Hani ben şu kadar süreyle gelip Kanada'da bunu yapacağım. Konferansa katılacağım. İş toplantılarım var ya da Niagara Falls'u ziyaret edeceğim. Artık Evet. bir kası verip ziyaret. O da göçmenlikle bağlantılayamayacağımız bir kategori diyebiliriz. Hı hı. Peki bu turist vizesinde buradaki birinin
bir yazı yazması gerekiyor mu? Yoksa oradaki kişi ben turist olarak gidiyorum. Şöyle yani ziyaret edeceği biri varsa o kişinin davet mektubu alınıyor. Bu noktada tabii ki Kanada Göçmenlik Bakanlığı'nın yani onu temsilen vize memurunun baktığı şey bu kişi evet söylediği gibi gerçekten bir ziyaretçi mi? Söylediği tarihlerde gidecek, gelecek mi? Türkiye'de ya da işte nereden başvuru yapıyorsa ülkesiyle bağları sağlam mı? Gerçek bir ziyaretçi mi? Buna bakıyor. Dolayısıyla hani gönderilen bir davet mektubu da o kişinin gerçekten bir ziyaretçi olduğuna destek dokümanı olarak değerlendirilebilir. Ama muhakkak her ziyaretçi vizesi başvurusunda bir davet gerekecek de diyemeyiz. Okay. Peki siz tabii o kadar detaylı ki bu süreçlerin hepsine baştan itibaren mesela diyelim ben geldim konuşuyorum sizle. Ben Kanada'da yaşamak istiyorum. Yani son cümle bu. Ondan öncesinde neler yapılabiliriz? Siz bana uygun bir şekilde e, planlıyoruz değil mi beraber? Yani şöyle Şöyle, bizim sürecimizde kişiler önce bir ön değerlendirme formumuz var web sitemizde bunu dolduruyorlar. Ardından biz uygunluğu varsa ya da uygunluğu olabilecekse belli adımlardan sonra onlara konsültasyon önerisinde bulunuyoruz. Bizim bir saatlik Pathways to PR dediğimiz bir görüşmemiz var. Ve o çok hani büyük resmi çok güzel anlatıyor. Onların profilleri özelinde çok güzel anlatıyor. Bazı eyalet programlarına da değiniyoruz. Eğer öğrenci olarak gelmek istiyorsa o uygunluğa da bakabiliyoruz. Sadece öğrenciliğe odaklanıyorsa yarım saatlik bir konsültasyon yapıyoruz ilk etapta. Daha sonra bu yolu çiziyoruz. Ardından hangi başvuru türüne uygunluğu varsa sırayla onlar da o başvuru türlerinde kendilerine eşlik edebiliyoruz ve temsil hizmeti verebiliyoruz. Yani bakın baştan bile diyorsunuz ki önce bir form var doldurulması gereken. Uygunluğu olacaksa ona göre Evet, ben yardımcı şimdi olmaya neden çalışıyorum. konsültasyon alın diyeyim. Hani hiçbir şimdi şeyde de tabii dikkatli olmak lazım. Senin kesinlikle uygunluğun yok demek çok büyük bir söz. Yani hani yok asla olmaz Kanada. Bazı durumlarda bunu söyleyebiliyoruz. Çünkü çok net oluyor. Dili hiç yok mesela. Ekonomik göç programlarından mümkün değil gelmesi. Bunları açıklıkla söylüyoruz ve de konsültasyon önermediğimiz zamanlar oluyor. Çünkü o da bir bütçe. Evet, Neden ben hani konsültasyon yapıp olmaz bu iş diyeyim, değil mi? evet, Yani bazı durumlarda ama konuşuyoruz, şartlarını öğreniyoruz. Şu an olmaz görünüyor ama bunları yaparsan olabilir diyebiliyoruz. O durumlarda konsültasyon yapıcı bir etki yaratabiliyor ileri vadede planlarını yapabilmeleri için. evet. Dolayısıyla o farkındalık çok önemli. Yani hani Yani kendi şey mesela şu an uygun değilim ama size konsültasyon yaptıktan sonra siz diyelim ben 20 yaşında bir çocuğum. 25'ine kadar bak şu dilini şöyle yap, şu okulunu şöyle yap ya da şu işine gir, international bir işe gir, Kanada'da ayağı olan falan filan. Hani onları da konuştuğunuz ucu açık ama uzun zamanı alacak, yayılacak bir planı da. evet E, bazı O da zamanlarda güzel. aynen öyle. Bazı zamanlarda öyle oluyor. Geçtiğimiz hafta yaptığımız bir konsültasyonda önce bir study permit'i konuştuk ama vardığımız nokta tamam ben burada da üniversite sınavına hazırlanıyorum. Ben bir 4 sene sonra görüşürüz o zaman dedik. Yani Ne güzel. çünkü maddi şartlar uygun değil tam. Başvurursak red alma ihtimalimiz çok yüksek. Hani göz göre göre o yola bazen girmeyin diyoruz. Ama tabii biz karar verici değiliz. Neticede Tabii eğer herkesin hani kendi hayatı için bir evet, hayat yani var. fikir bildiriyoruz. Tecrübelerimiz var çünkü çok yoğunlukla study permit, work permit yapıyoruz. O nedenle o görüşü güvenle verebiliyoruz ve de dinlerlerse ne hala dinlemezlerse tabii ki hani dediğim gibi karar verici mekanizma olmadığımız için alacakları sonuçlar hakkında %100 de görüş bildirmek mümkün değil. Harika. Çok güzel şeyler anlattınız. Umarım insanlar kendilerini bunları alır ve çok duyduğumuz o işte dolandırıldık, paramızı aldılar, sınırda kaldık gibi gibi şeyleri ya da geldik, o kadar masraf yaptık, geri dönmek zorunda kaldık. Çünkü geldiniz okey ama kalacağınız garanti değilse devlet geri de gönderebiliyor. Yani bunları da göz önüne almak lazım. Evet, strateji belirlemek çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ben bunu çok fazla örneğini görüyorum. Biz keşke bir sene sonra bir sene önce konuşsaymışız. Bir senemiz kayboldu. Aslında yapabileceğimiz şeyler varmış. Çok sık duyuyorum. Evet. O yüzden hani Türkiye'deyken ya da kişi hangi ülkedeyse oradayken bu yolu çizerken
bir görüş almak faydalı olabilir. Tabii ki kendi de hakim olabilir bu süreçlere. Bu süreçte illa bir danışmanla çalışmalısınız gibi bir zorunluluk yok. Ne Kanada hükümeti bunu Yani söylüyor. zaten çok ileri seviyede İngilizcesi varsa Kanada'nın sayfalarında bunların hepsi açık açık yazıyor dediğiniz gibi. Kendisi de adım adım gidebilir. E, Gidebilir, gidebilir. Biz hep şunu söylüyoruz. Yani %100 eminseniz destek almanıza gerek yok. Ama bir %1, 2 bir emin olmama durumu varsa o başvurunuzun reddine zaman ve maddi kayıplara neden olabilir. Destek alın diyoruz. Bu desteğin seviyesi de kişiden kişiye değişebiliyor. Biz de o konularda esnek, farklı planlar sunabiliyoruz. Ama sistemin işleyişi çok net diyebiliriz bu anlamda. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Son söylemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Bugünlük bu kadar olsun. Benim hep son sözlerim şey oluyor. Bilgiye güvenilir kaynaklardan ulaşın oluyor. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var. İnsanların yeni bir ülkede yaşam planlarını istismar etmek için Evet. böyle pusuda bekleyen çok fazla insan var. Çok fazla üzücü hikaye duyuyoruz. Dolayısıyla insanların uyanık olması lazım. E, Sahip çıkmaları lazım paralarına. Çünkü e, Doğru. kolay kazanılmıyor bu paralar. O yüzden doğru bilgiye doğru yerlerden kaynaklardan ulaşmaları önemli. Ve hani direkt olarak körü körüne birilerine inanmamaları ve o kişinin güvenilirliğini ve de yetki sınırını mutlaka bilmeleri, araştırmaları lazım. Bunu söyleyebilirim. Harikasınız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim Burcu Sağ Hanımcığım. olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bugünlük de bu kadar Görüşmek olsun üzere. bizden. Sağ olun. Sağ olun.